Herkese merhabalar. Saat dünyasında son dönemde tanıtılan ve merak edilen saatleri Horavax TV'de canlı canlı incelemeye devam ediyoruz. Sevgili Burak'la beraber bugün de Tudor'un son bombalarından diyelim. Evet. Pelagos 39 mm modelini beraberce inceleyeceğiz. Evet, bir süredir yine kolumuzda deniyoruz saatleri. Tabii benim saatleri daha ele geçirmeden bununla ilgili bir sürü fikrim vardı ama saatleri kullandıktan sonra da bu fikirlere bir şeyler ekleyelim diye düşündük. Şimdi modele geçmeden önce biraz Pelagos'un, hatta Tudor Black Bay'in bir tarihini aslında gözden geçirsek iyi olur diye düşünüyorum. Tabii çok geniş bir konu aslında ama kısa bir özet ya da hatırlatma yapmak gerekirse 2012 senesinde çıktı Tudor Heritage Black Bay. Sadece 2012'nin değil, belki son 20 yılın en önemli geri dönüş hikayelerinden biriydi. Çok ciddi bir hamleyle çok sevilen bir saatin yeniden canlandırdı Heritage Black Bay adında ve bu saati birkaç versiyonla birlikte piyasaya sürdü ve gerçekten sadece kendi model ailesi içinde değil, tüm saat dünyası için çok özel ve çok güzel bir model ortaya çıkartmış oldu. Peki bu Heritage Black Bay'in bu başarısını sen neye bağlıyorsun Burak? Biraz genel bir cevap vermeye gayret edeyim. Şimdi nostalji denen bir kavram var Serdar. Hepimiz bunu biliyoruz. İşte bazen giyimle alakalı, bazen sinemayla alakalı, bazen müzikle alakalı. Nostalji pozitif bir kavram. Yani kimse nostaljiden bahsederken kötü bir olayı, kötü bir dönemi anmıyor. O dönem içinde kötü olaylar da yaşanmış olsa, kötü bazı şeyler başınıza gelse de siz 20'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz parçanın en iyi parça olduğunu, çıktığınız yaz tatilinin en iyi yaz tatili olduğunu düşünüyorsunuz. Belki o zamanlar teknolojik gelişmeler bazı konularda sizi günümüzdeki kadar rahat ettiremese de siz onları hatırlamıyorsunuz ve işin güzel kısmına, yani pozitif kısmına odaklanıyorsunuz. Aslında Tudor'un Heritage Black Bay ile oynadığı tam olarak bu oyundu. Tudor'un Rolex'le çok dirsek temasının en yakın olduğu zamanlarda ürettiği Submariner ailesi vardı. Ve bunlar genel itibariyle Rolex'in Submariner modeline çok benzemekle birlikte kendine has bir akrep yelkovan setine sahipti. Snowflake adı verilen. Ve bu koleksiyoner arasında özellikle lacivert kadranlı ve plastik camlı olan modelleri çok beğeniliyordu. Direkt Heritage Black Bay bu saatin üzerine konumlandırıldı. Yani bunu modern bir halde zamanın gereklerini kullanarak çok daha şık bir şekilde ve yepyeni bir şekilde sundular saat severlerin beğenisine. O zamanlar Heritage bu kadar yaygın da değildi. Yani evet, bazı markalar özellikle Longines Heritage modeller yapıyordu ama hiçbiri oturup da eski bir dalgıç saatin Heritage'ını henüz yapmamıştı. Yapsa da bu kadar ses getirmemişti. Yine döndük dolaştık Heritage'a bağladık işi. Neyse, bu şimdi Pelagos'tan çıktı biraz tabii. Black Bay'e doğru döndü. 2012 miydi bu 2012. ikisi? Pelagos'la Heritage Black Bay'in tanıtılma yılı 2012. Pelagos nedense Heritage Black Bay kadar ses getirmedi ve ilgi görmedi. Her ne kadar ben kişisel olarak Pelagos'u gördüğüm anda hayran olan taraftaydım. En kısa zamanda da zaten almayı planlıyordum. Alamadım, edemedim ama tabii mavi kadranı çıkınca artık ben de pes ettim ve almak durumunda kaldım. Ama o dönemde Pelagos'un Heritage Black Bay kadar ses getirmemesinin sebebi neydi? Heritage Black Bay çok günlük bir saatti aslında. Yani hemen hemen her kullanıcının her hoşuna gidebilecek. Daha kompakt. Aynı zamanda tabii fiyat olarak da arasında bir fark vardı. Bunu da dikkate almak lazım. Pelagos ise tam bir tool watch'tu. Yani dalgıç segmentinde gerçek bir tool watch'tu. Daha işte 500 metre su geçirmezlik olsun, Grade 2 titanyumdan yapılmış kasa ve bilezik. Bunun dışında işte helyum çıkış vanası falan gibi. Ben hiç sevmem öyle şeyleri tabii. Hiç koleksiyonda öyle şeyler yoktur. Yani bunlar tabii biraz daha onu pro bir konumlandırdığı için insanlar en azından bir Heritage Black Bay kadar ilgi göstermedi. Yani hiç ilgi göstermedi demek mümkün değil tabii ki. O da çok beğenildi. Aslında Tool Watch kategorisinde dalgıç saatleri arasında oyunun akışını değiştirdi bile denebilir. Çünkü o dönemde bir İsviçre markasından bir titanyum kasa ve bilezikli bir Tool Watch Diver pek yoktu. Yani geçmişte birkaç deneme olmakla birlikte. Dolayısıyla aslında çok önemli bir saatti ama Heritage Black Bay'in o yarattığı auranın biraz gerisinde kaldı diyebiliriz tabii. Evet, peki dönelim Pelagos 39 milimetreye. Evet. Bu mavi temalı olan saati, gerçek Pelagos'u diyelim, ben zaten senelerdir büyük bir keyifle kullanıyorum. Hani ben girişmeden önce zaten senin kişisel fikirlerini alalım. Bir soru cevap videomuz vardı. Onda bununla ilgili bir soru gelmişti. 39 mm'nin incelemesi ne zaman yapılacak diye. Biz de işte gelir gelmez yaparız demiştik. Evet, tabii bu arada onu da belirtelim. Biz yani saatleri elimize alıp böyle ciddi anlamda inceleme şansı bulmadan bu videoları çekmiyoruz. Çok sağlıklı ve doğal olacağını düşünmediğimiz için. Kesinlikle. O videoda da bahsetmiştim. Bunu yani benim tabii kendi fikrim. 39 mm Tudor Pelagos aslında çok güzel bir saat. Ama ne zaman güzel bir saat? Daha önce çıkmış olan bütün Pelagos'ları unutalım, bunları silelim.
Ve karşımıza Pelagos bu model olarak çıksın. Kendi kendime bakarım, evet çok güzel derim. 39 mm kompakt bir kasa. Tarih yok. Sunray desenli kadran. Yine Sunray desenli. Seramik bezel minesi. 200 metre su geçirmezlik yeterli. Bilezik titanyum klips çok güzel. Fevkalade. Eski Pelagos'a baktığımda şimdi 42 mm'lik çok daha güzel. Havaleli dersin sen ama daha tool watch'a yakışır bir kasa var. Fakat bu kasa titanyumdan yapıldığı için bilezikle beraber son derece konforlu. Yani o iri duruşunun yanında takması çok konforlu. Helyum çıkış vanası var. Kullansak da kullanmasak da biz bu tür detayları seven, takılan insanlar. Ona sahip olmak önemli yani. Kesinlikle, onu aynen öyle. Değil. 500 metre su geçirmezlik daha teknik bir saate, daha ciddi bir saate sahip olduğunu gösteriyor. Bu da çok güzel. Kadrana bakıyorsun, kadran mat, okunabilirliği daha ön plana çıkartan bir kadran. Tool watch eşittir okunabilirlik. Bu da çok önemli bir şey. Aynı şekilde bu bezel için de geçerli. Klips mükemmel bir klips. Evet, bence yapılmış en iyi klipslerden biri dalgıç saatler açısından. Öyle söyleyeyim, tartışmasız. Bütün bunları hesaba katıyorum. 39 mm Tudor Pelagos'a baktığımda aklıma gelen şu: Pelagos'u Black Bay'leştirmişler. Daha önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Yani çok doğru bir kelime bulamıyorum ama Pelagos konseptini alıp Black Bay konseptine uyarlamışlar. Helyum çıkış vanası gitmiş. 500 metre olan su geçirmezlik 200 metreye düşmüş. Daha canlı, birazcık daha vintage, daha Heritage Black Bay'e özgü bir detay olan Sunray, güneş ışını desenli kadran gelmiş yerine. Hatta bezel minesi de yine aynı şekilde bundan nasibini almış. Tamam, klips yerinde duruyor, titanyum tekrar kullanılmış ama dediğim gibi ben Tool Watch Pelagos'u açıkçası bunu gördüğümde özledim. Öyle söyleyeyim. Yani benim tercihim 42 mm'lik gerçek Pelagos'tan yana olur. Şöyle Burak, yani ben biliyorsun bir Pelagos hayranıyım aslında bakarsan. Evet. Bir süredir de Pelagos'un 42 milim mavi temalı olan modelini kullanıyorum. Bana soru işaretleri getiren birkaç tane olay var. Pelagos 39 mm birçok modelle, birçok saatle karşılaştırılabilir. Doğru. Yani bunu mu alsam, bunu mu alsam. Tabii, ama evet. Pelagos, ilk Pelagos, bildiğimiz gerçek Pelagos herhangi bir saatle, herhangi bir modelle kıyaslanabilecek durumu bence yok. Yoktu. Yani full komple titanyum, işte o klasik diver özellikleri, helyum valfinden o özel klipsine kadar ben herhangi bir saatle kıyaslayabilecek durumda değilim. Pelagos'u alırsın ya da almazsın. Ama şimdi bunun hangisi Pelagos? Evet. Ben Pelagos'u eskisi gibi hatırlamak istiyorum. Ben de öyle. Bu saati ben beğendim, beğenmedim demiyorum. Gayet başarılı bir saat. Kalitesi, işçiliği, görüntüsü özel bir saat olmuş ama Pelagos mu? Ben kesinlikle Pelagos'u farklı hatırlıyorum. İkinci aklımdaki soru işareti de bu saatin Watches and Wonders gibi önemli bir organizasyonun içerisinde tanıtılmak yerine fuar sonrasına bırakılması. Biz zaten 2018'den beri fuar konseptinin yaralandığını, artık eskisi kadar önemli olmadığını, etkili olmadığını konuşuyorduk. Ama bunun yanı sıra eğer Tudor bu saati Watches and Wonders'da tanıtsaydı iyice kaybolurdu diye düşünüyorum. Ama şimdi Pelagos 39 tek başına çıkartıldı, tanıtıldı. Birçok insan bunu, biz dahil, dijital ortamlarda gördü. Ona göre yorumlar yapmaya başladı ve belki biz bugün biraz eleştirdik gibi gözüküyor Pelagos'u, ama tabii eleştirdiğimiz aslında saat değil. Bu saati tasarlayan, arkasında olan kişilerin zihniyetine biraz tepki veriyoruz. Yoksa saat çok özel, çok güzel bir saat. Yani fiyatı falan da gayet başarılı. Dolayısıyla burada da bence Tudor iyi bir taktik yapmış bunu Watches and Wonders fuarında tanıtmamakla. Dediğim gibi tanıtsaydı biraz daha kaybolup biraz daha fazla eleştiri alabilirdi. Doğru. Ayrıca o fuarın yıldızlarından biri de Tudor Black Bay Pro'ydu. Evet, GMT versiyonu Classic Explorer'a benzerliğiyle hem eleştirilen hem de beğenilen ilginç bir modeldi. Dolayısıyla belki onun gölgesinde kalmasın ya da birbirini gölgelemesin diye de düşünülmüş olabilir. Zaten saat güzel bir saat. Yani bunun aksini söylemiyoruz. Biz sadece Pelagos isminin ve Pelagos ismi söylendiğinde aklımıza gelen konseptin Black Bay'e doğru kaydırılmış olduğunu görüyoruz. Ve hani bu olaydan da çok haz etmediğimizi belirttik. Ama dediğim gibi saati tek başına, başlı başına bir model olarak baktığımızda saat çok güzel. Hatta pek çok insanın da tercih edebileceği, işte kompakt kasası, kasa boyutları olsun, titanyum malzemesi olsun, güzel bir saat. Pelagos taşınması kolay bir saat değildi yani. Ben biliyorsun çok saat benim bileğimde iyi durur. Pelagos'ta da yani çok zorlanmadım taşımakta ama birçok insanın Pelagos'u takamadığını da biliyorum yani. Tabii doğru. Peki fiyatına ne diyorsun? Bence saatin teknik özellikleri düşünüldüğünde fiyatı gayet güzel. Zaten Tudor'un hemen hemen bütün modelleri fiyat performans için çok iyi beceriyor. Yani kendi segmentini tamamen neredeyse domine etmiş durumda bu konuda. Çok başarılılar. Bayan bileğinde nasıl olur sence?
Bilemiyorum. Yani 39 milimetre bir klik iddialı bir kadın bileği için. Ama koyu renk bir kadran, aynı zamanda hafif kalın diyebileceğimiz koyu renk bir bezel onu birazcık daha olduğundan küçük gösteriyor. Yani bir dress watch 39 milimetre olduğunda bayağı tabak gibi oluyor bilekte. Evet. Ama dalgıç saati daha karmaşık, daha modüler bir Her yapı bayanın olduğu için olmasa da birçok bayanda aslında kullanılabilecek bir saat olarak. Submariner GMT Değil mi? kullanan pek Evet. çok kadın görüyoruz etrafımızda. Dolayısıyla bu da olabilir ama bilemiyorum. Ben kadınların kadın saat takmasından yanayım Evet. açıkçası. Öyle biraz eski kafalı olabilirim bu durumda ama. Kalibre hakkında da kısa böyle bir bilgi alsak senden. Tabii kalibre Tudor'un kendi ürettiği kalibrelerden. Sonuç itibariyle Breitling beraber yürüttükleri bir platform vardı. Kronograf ve 3 kollu alışverişini yaptılar kendi aralarında. Daha önceden yazılarımızda bahsetmiştik. Ve ondan sonra Tudor zaten in-house kalibrelerine ağırlık verdi. Dolayısıyla kalibreden yana bir problem olmaz. Ben kendi kullandığım Tudor'larda da test için gelen Tudor'larda da ne dakiklik konusunda ne de power reserve konusunda herhangi bir problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Yani bu saati alacak olanlar için kalibre bir soru işareti değil. Gönül rahatlığıyla tercih edilebilir derim. Evet, bu arada tabii bu tasarımı yaparken Pelagos yazısını da kırmızı yaparak saate bence sofistike bir şeyler katmışlar. Evet. Yani bir anda baktığında gözüne çarpıyor ve saatin bir durağanlığı var, bir sıradanlığı Evet. var. O kırmızı yazıyla o sıradan görüntüyü bir anda farklı bir noktaya taşımışlar. O da çok başarılı bir Doğru. dokunuş olmuş. Yani bu tür ufak tefek dokunuşlar dediğin gibi insanların bu arada tasarımla olan algısını da değiştiriyor. Yani şimdi mesela bunu dümdüz bir kadranın üzerine koysan kırmızıyı belki pek hoş durmaz ama Sunray kadrana koyduğunda kesinlikle yani. durum daha da Kesinlikle güzel oluyor. yani Biraz orada daha o retro, vintage inspired hava geliyor. Tudor tasarım ekibi çok başarılı bir O iş konuda yapmış evet. orada. Yani diyecek bir şey yok. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Evet. Bu güzel Tool Watch'a eklemek istediğin bir şey var mı? Aslında yok Tool Watch diyebiliyor musun peki? diyemiyorum. Diyemiyorsun değil mi? Yani dress watch değil aslında ama güzel bir hani everyday diver watch Evet. diyelim biz ona. Peki Burak, sağ ol, ağzına sağlık. Rica Çok ederim. teşekkür ediyorum. Yine Horrorbox TV'de son dönemde tanıtılmış, merak edilen Evet. önemli modelleri canlı canlı başta da söylediğim gibi incelemeye devam ediyoruz. Buna benzer yayınlara devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve videolardan ilk siz haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.